Ki Almanya'daki bu tesisiniz zaten Alman takımlarının da kamp yaptı yani. Alman takımları da tabii canım, Alman takımları zaten sırada. Ben istiyorum ki Türk takımları da gelsin istiyorum. Şimdi bu başka projeleriniz var mı Ferdi Bey? Arkadaşlar Ferdi abi kendi ağzıyla anlattı. Avrupa'nın göbeğinde otel işletmesi var. Futbol takımlarının kamp yaptığı bir otel. Stadyumu var, gölleri var. Yani o yaşlarda Yok, o yaşlarda 6 yaşında çalışıp 10 yaşında falan başladık tabii çalışmaya. yapıyordunuz Pamuk abi? topluyorduk. Peki o zamanlar var mıydı bir hayaliniz var mıydı yani işte şöyle Evet. yapmam gerekiyor, böyle Evet. yapmam. Neydi abi o zaman İşte hayaliniz? o işte komedyen olmak, işte bilmem ne olmak ama sonra şarkıcı olduk işte. Hayal gibi miydi o zaman? Sadece hayal miydi? Ulaşabileceğinizi düşünüyor muydu o zaman? Tabii düşünüyordum. Tabii düşünüyordum. Başka çarem yoktu çünkü. Şartlar bizi güldürmedi. O bakımdan biz de insanları güldüremedik. Pamuk topluyorduk. Köye gidip pamuk topluyorduk. Ekmeğinizi pamuk toplayarak. Evet. Böyle- Yazın kazma dövüyorduk. Pamuk topluyorduk. Adana'da. Arabalar vardı. Burunlu otobüsler vardı o zamanlar. Öyle lüks otobüsler yoktu. 24 saatte geliyordun şeyden. Biliyor Adana'dan tabii. musun ya? Evet tabii ya, burası gurbetti işte. Gurbet dedikleri, gurbet şarkıları İstanbul için yapılıyordu o zamanlar. Şimdi Selam arkadaşlar, ben Soner Gümeci. Bu hafta size söz verdiğim gibi Ferdi Tayfur videosunu yayınlıyorum. Ferdi abimle A'dan Z'ye her şeyi konuştuk. Acılarını, mutluluğunu, umutlarını, hüzünlerini, her şeyi konuştuk. Biliyorsunuz bu video hiç TV'de yayınlanmadı. İlk kez izleyeceksiniz. Fakat Ferdi abimin bilirsiniz televizyona çıkmazdı. Sadece birkaç dostu vardı benim gibi. Bizimle konuşur, olması gerekeni yapardı. Onun için varsa yoksa sevenleri ve hayranları. Bu bomba video sadece sizin için geliyor. Yalnız bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi bu kasetler benim kendi arşivimden. Buradan aktarıp veriyorum size. Bunlardan bende yüzlercesi var. En az 1000 saat yayın var elimde. Bu demek oluyor ki bu kanal 5 yıl daha devam edecek. Neyse, bu konuyu sonra anlatacağım ben size. Hepsi birbirine iddialı sanatçılarla yapılmış özel işler. Ferdi Tayfur'un bu görüntüleri ilk kez ve sadece siz izleyeceksiniz. Görüntülerde biraz problem var. Onun için şimdiden özür dilerim. Anlatmıştım az önce de. Ferdi Tayfur sevdikleri için vardı. Hayranları için vardı. Sadece onları düşünüyordu. Çünkü onun için yaşıyordu. Hatırlar mısınız? Ferdi Tayfur yaşıyorken bir söz söyledi. Ben rahmetli olursam benim eserlerimi sevenlerin ve sanatçılar telifsiz okusun ve dinlesin demişti. O öyle bir adam. O bize hakkını helal etti. Ama hepimiz üstünde hakkı var. Bize düşen ne? Sadece ellerimizi havaya açıp Ferdi Tayfur için dua etmek ya da milletimizi belirten birkaç cümle kullanmak. Bunu yapmanızı rica ediyorum. Sözü daha fazla uzatmayayım. En iyisi ben tüm Ferdi abinin videosunu seyredin. Daha sonra konuşacağız. Çok önemli birkaç bir şey söyleyeceğim. Hadi izleyelim. Yani yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey oldu mu Ferdi Bey? ya oldu. Nedir abi? Son Suçlu Melek filmimi çekemedim. Senaryoyu yazdım. Fakat onu şimdi roman yaptım. Roman yazıyorum. Olmadı yani o filmi çeken. Film olmadı. Onu romana koydum. Senaryoyu romana çevirdim. Bir roman yazıyordum zaten, onun içerisine koydum. Çünkü orada dursa daha iyi olur. Daha daha emin ellerde olur. Roman içinde olursa. Daha garanti olur. Daha garanti olur. Evet. Oradan Peki unutamadığınız böyle bir anınız var mı geçmişinizde ama böyle acı veya tatlı, bu beni çok mutlu etmişti veya bundan çok üzülmüştüm gibi bir anısı var mı Ferdi Tayfur'un? Çok yıllar önce de olabilir. çok vardır herhalde. Bilmiyorum ki Bize yani. anlatabilir misiniz, böyle bir şeyinizi seyircilerimize paylaşmak ister misiniz? Yani ne söylemem, ne söyleyeyim ki yani, hangisinden babamın öldürülmesinden başlayayım, nereden başlayayım, yani bu bir hayat, Tabii bu bir roman, hikaye bu, bir şey bunu anlatabilirsiniz. anlatmakla bitiremem ki ben onu yani. Babanız mı? Tabii babam öldü, bilmem ne yaptım, öldürüldü, bilmem ne yaptı, 6 yaşında babasız şey kaldık mi falan vardı? falan yani, yok. Siz çok küçüktünüz o zaman, 6 5-6 yaşındaydım. Kim baktı size abi? Ben çok teyzelerim baktı bize. Akrabaların elinde büyüyen bir çocuk. Akrabalarımız, tabii akrabalarımız, teyzelerim çok baktı bize. O zaman şey diyor musunuz abi, çalışıyor muydunuz yani o yaşlarda? Yok, o yaşlarda 6 yaşında çalışıp 10 yaşında falan başladık tabii çalışmaya. yapıyordunuz Pamuk abi? topluyorduk. Pamuk topluyorduk. Köye gidip pamuk topluyorduk. Ekmeğinizi pamuk toplayarak. Evet. Böyle- Yazın kazma dövüyorduk. Pamuk topluyorduk. Adana'da. Anladım. Peki o zamanlar var mıydı bir hayaliniz var mıydı yani işte şöyle Evet. yapmam gerekiyor, böyle Evet. yapmam. Neydi abi o zaman İşte hayaliniz? o işte komedyen olmak, işte bilmem ne olmak ama sonra şarkıcı olduk işte. Hayal gibi miydi o zaman? Sadece hayal miydi? Ulaşabileceğinizi düşünüyor muydunuz? Tabii düşünüyordum. Başka çarem yoktu çünkü. Siz bir şey anlatmıştınız bana ama bu şeyde sohbet arasındaydı. İstanbul'a ilk gelişinizi, sazım vardı, paramı çaldılar gibi Evet, bir onu şey var. çaldılar ama. Onu bir Evet. anlatır mısın? Sazım yoktu. Saz çalmıyordum o zaman. Çocuktum, 14-15 yaşındaydım o zaman. İstanbul'a gelmiştiniz. Taksim Park. Sanatçısınız yıllardır. Evet.
İstanbul'a Ferdi Tayfur niçin geldi? Yani nasıl geldi? Sanatçı olmak için geldim. Niçin geleceğim? Sanatçı olmak için geldim İstanbul'a. İstanbul sanatçıların beşiği. Her şey İstanbul'da. Şarkıcı mı olmak istiyordunuz? Evet, şarkıcı olarak geldim. Şarkıcı olmaya geldim. Siz bir ara hani konuşmuştuk sizinle, işte ben oyuncu olmak istiyordum demiştiniz. Ama oyuncu o zamanlar çok film çekiliyordu. Çok da oyuncu vardı. O oyuncular arasında kendimi yer bulamazdım. Şarkı söyledim. Sesim güzeldi. Şarkı söyledim. Şarkı söyleyerek bir yere geldikten sonra beni keşfettiler ve Hulki abi, Hulki Sener bana ilk filmi Çeşme filminde 5-6 tane film çektim oraya. Ondan sonra- Ben şunu sormak istedim size. Komedi filmi çekmek, yani Evet. komedi oyuncusu olmak istediğinizi söylemiştiniz bana. Yok, komedyen ben tiyatrocu olmak isterdim. Yani komedyen olacaktım işte. Çocukken öyle düşünüyordum ama olmadı. Yapamadık. başaramadık. Ne, siz mi başaramadınız yoksa kader mi? Böyle Başaramadık. Şartlar bizi güldürmedi. O bakımdan biz de insanları güldüremedik. Olsaydı, öyle bir şansınız olsaydı siz Tiyatrocu olacaktım herhalde. İşte komedyen falan olmak istiyordum ben. Yani komik adam olmak istiyordum. Olamadım yani. Olmadı. hani öyle bir içinizde bir uhde var mı? Ya keşke olaydım. Ya da sanatçı olmasaydım. Yok, Müslüman olsaydım, öyle bir içiniz şey oldu mu? öyle bir şey yok. Güneş sabah doğar. Akşam batar. Güneş batıdan batar. Doğudan doğar. Güneşi doğudan batamazsınız. Evet. Keşke bir şey dönüp bakamam. Çünkü o bitmiştir. Artık bitmiştir yani. Zamanı tekrar geri alamayız. Geri alamazsın yani. Yeri kovanı geri çeviremezsin. Tersine çeviremezsin. Dolayısıyla ben hayatımdan memnunum şu an. Zaten roman yazmamın en büyük şeylerinden bir Roman tanesi. içinde bunların hepsi var değil mi abi? Bunlardan bazı şeyler anlatıyorum çünkü artık bıktım ben bu mikrofonlarda nasıl yaptın, nasıl ettin falan laflarından bıktım. Tabii. Artık söyleyemiyorum da yani nasıl anlatayım, nasıl Ben- anlatacağım, ben nasıl yanlış anlatmaya sordum. çalışacağım yani. Şöyle demek, şimdi hani geldiniz ya abi, İstanbul'a geldiniz, orada düğün Abi- salonlarında mı çalışıyordunuz? Abi düğün salonu, ne düğün salonu abi? Pamuk topluyorduk adamla, kazma dövüyorduk, çocuktuk, daha 15 yaşındaydık, 14 yaşındaydık, kaçtık geldik arkadaşlarımızla beraber. İstanbul'a geldik, heves ettik işte o ilk. Ondan sonra burunlu arabalar vardı, burunlu otobüsler vardı o zamanlar, öyle lüks otobüsler yoktu, 24 saatte geliyordun şeyden, Adana'dan tabii. Yapma ya. Evet tabii ya, burası gurbetti işte, gurbet dedikleri, gurbet şarkıları İstanbul için yapılıyordu o zamanlar. Şimdi Almanya falan için yapılıyor ama o zaman da buradaki insanların ulaşım yok, bilmem ne yok. Adana'dan kalkıyor Ceyhan'a gidiyor, gurbet oluyor. Ceyhan'dan gidiyor Osmaniye'ye, gurbet oluyor. Yani hep gurbet eller. Dolayısıyla biz de öyle geldik. İşte demek ki o zaman ruhumda macera varmış herhalde o çocukluk şeyinde. Baktım arkadaşlarım işte Yeşilçam'da figüranlığa gittiler falan. Hadi oğlum gel falan dediler. Ben dedim yok, gelmem, ben figüranlık yapmam dedim. Allah Allah. Evet. Lan niye? Paran var mı? Yok. Ben dedim yok, şarkıcı olacağım ben dedim. Yarın dedim şimdi bana derler ki sen figüran değil miydin derler dedim. Halbuki figüranlı şey yaptım diye, aşağılamış gibi. Çocuk haklı ya. Evet. Yani o zamanlar bile şey yapardım böyle. Hayallerim büyüktü. Hayallerimin üstünde titrerdim yani. Hayallerimin üzerine titrerdim. Hiç kuş şey kondurmazdım, tüy kondurmazdım o hayallerime. Ya başarının sırrı ilk önce hayallerinizi Önce kendine inanacaksın. inanacaksın. Evet. Önce kendine inanacaksın, sonra başkaları yaptığın işe inanacaksın. Başka şey yok. Ferdi Tayfur başarıyı böyle Herkes ama yani herkes bunu yapması lazım. Yani başka türlü olmaz. Ha, yapan yapıyor ama yapamayan da ondan sonra eleştiriyor. Devamlı eleştiriyorlar, devamlı konuşuyorlar. Bazı insanlar var çünkü dünyaya eleştirmek için gelmişlerdir. İtiraz için gelmişlerdir. Karşıyım demek için gelmişlerdir. Her şeye karşıdırlar bazı insanlar Doğruya da vardır. karşılar, yanlış. Doğruya da yanlış. Çünkü onun için yaratılmışlar. Evet, ben gördüm bunları. Televizyonlarda çok gördüm. İzledim, hep öyle. Bakıyorum hep laflarını kesiyorlar insanların. Yalan yanlış şeyler konuşuyorlar. Çünkü konuşmak için konuşuyorlar orada. Başka bir şey için değil. Yani karşı olmak için, yani karşıyım demek için konuşuyorlar. Doğru söylüyorsun, karşıyım diyor. Ya bu böyle değil. Yok, karşıyım diyor işte. Karşıyım dedim ya diyor. Ben buna karşıyım diyor işte. Ve böyle yaratılmış insanlar vardır. Evet. Önce kendine inanacaksın. Yaptığına, kendine, yüreğine inanacaksın. Kafana, beynine inanacaksın. Okuyacaksın. Devamlı okuyacaksın. Kendini yetiştirmeye çalışacaksın. Tavsiyeleri bu olacak Ferdi abi. Siz televizyonlara çıkmıyorsunuz pek sık sık. Bu sebeplerden dolayı mı? Bazı kırgınlık mı var? Hayır, kırgınlıktan değil yani. Sorular hep şey yani ters. Alışagelmiş şeyler yani bunlar, yani ne yani. Canlı yayınlara falan da çıkmıyorsunuz. Yani abi evet Bu mudur abi? yani yok yani çıkıyorum yani bazen, yani beni ilgilendiren bir şey varsa çıkıyorum, ben ilgilen yoksa niye çıkayım yani.
Rahmetli anlatması gereken her şeyi anlattı. Dahası da var. Onları da yayınlayacağım. Hepsi bu kasetlerin içinde. Fakat seste ve görüntüde problem vardı, izlediniz. O da aceleye getirdik. Bu kasetlerden yüzlercesi var ve elimde en az 1000 saatlik içerik var. Bu kanal 5 yıl boyunca ben hiç sunum yapmasam, sadece o videoyu yayınlasam, her hafta 1 saat yayın yapsam en az 5 yıl sürer. Ben bunun sonunu görebilir miyim? Yetişebilir miyim? Onu bilmem. Biliyorsunuz sonbaharın sonundayız. Ama benden sonra kardeşlerim bu videoları yayınlamaya devam eder. Ayrıca sadece arşiv görüntülerimi yayınlıyorum. Hayır, şu anda bomba gibi çekimler yapıyoruz. Sanatçı kardeşlerimle, arkadaşlarımla, skeçler, gekler. Biliyorsunuz bu kanal show kanalı, eğlence kanalı. Biz ne yapıyoruz? Mizah yapıyoruz. Komik şeyler çekiyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Skeçler, gekler, röportajlar ama hep eğlenmek üzerine. Zaten Ferdan'la yaptığımız o işlerde de önümüzdeki günlerde bunun içinde çok Ferdi Tayfur var. Ama hep kahkaha dolu espriler yaptık. 40'ı çıkana kadar onları değil, normal gerçek Ferdi Tayfur'un kişiliğini anlatan, nasıl bir insan olduğunu anlatan videolar yayınlayacağım. Sözüm söz. 40'ı çıkana kadar önümüzdeki haftada her hafta Ferdi Tayfur'a devam. Bir konu daha var. Bu ne benim ne sizin hiç kimsenin aklına değil. Ferdi Tayfur'un mirası. Ferdi abinin mirası sadece evlatlarını ilgilendirir. Onların helalidir. Ama bize de miras bıraktı ya, eserlerini bıraktı, sevgisini bıraktı, insanlığını bıraktı. Dediğim gibi onun için dua edeceğim. Mirasını konuşanlara herkes bir şey söylüyor. Ağzı olan konuşuyor. Koskoca medya mensupları, arkadaşlar hani arşivdir, çalışmadır, araştırmadır yok. Duyduklarını influencer gibi onları yayınlıyor. Haber bültenlerinde yayınlıyorlar ya. Size bir şey anlatacağım. Ben anlatmayacağım. Ferdi Tayfur kendi söyleyecek. Ferdi Tayfur'un gerçek serveti nedir? Sanatı, o ayrı. Maddi olarak o bir devdi. O bir efsaneydi. O bir kraldı. Kralın da mirası krallara göre olmalı ya. Bugün konuşulanlar sadece devede kulak. Neyse ben fazla konuşmayayım ya. Ferdi abi bir şeyler anlatsın. Ondan sonra onun üzerine biraz konuşuruz. Sonra biteriz. Ki Almanya'daki bu tesisiniz zaten Alman takımlarının da kamp yaptı yani. Alman takımları da tabii canım, Alman takımları zaten sırada. Ben istiyorum Türk takımları da gelsin istiyorum. Şimdi bu başka projeleriniz var mı Ferdi Bey? Türkiye'de de Antalya, Bodrum'da herhangi bir yer böyle oteller, tesisler Hayır. kurmak gibi. Hayır. Ya bu zincir olacak mı? Hayır. Düşünmüyorsunuz. Hayır. Hayır. Burasını gözüm tuttu. Burayı sevdim. Ben de arada sırada kafamı dinliyorum burada. Spor yapıyorum burada. Burayı seviyorum o bakımdan. Yoksa ben iş adamı değilim. Ben sanatçı olmak istiyorum. Arkadaşlar Ferdi abi kendi ağzıyla anlattı. Avrupa'nın göbeğinde otel işletmesi var. Futbol takımlarının kamp yaptığı bir otel. Stadyumu var, gölleri var, bir işletme. Anlatılanlar kadar değilmiş demek ki mirası, değil mi? Daha fazlası da var. Daha fazlası da var. Diğer yatırımları da var. Onları da Ferdi abinin ağzından her şeyi önümüzdeki hafta tek tek vereceğim. Ben söylemeyeceğim. O anlatacak. Ama bir ricam var. Lütfen bu ara zaten videomuzu izleyecek arkadaşlar da düzeltsinler ya. Medya hatta neyse ya konuya fazla girmeyelim. Biz önümüzdeki hafta vereceğiz. Ayrıca Ferdi abimin önümüzdeki hafta yayınlayacağımız videolar içinde şu var. Gerçek kamera arkasında nasıl bir insan olduğunu göreceksiniz. Dostlarıyla, sanatçılarla, çevresiyle ne tür bir iletişim kuruyor. Nasıl adam gibi bir adam. Nasıl baba gibi bir baba olduğunu görecek. Ferdi Tayfur'un doğal halini görecek. Hem de dediğim gibi ham olarak videoları yayınlayacağım artık. Dediğim gibi sözüm söz Ferdi abim 40'ı çıkana kadar sadece Ferdi Tayfur'u yayınlayacağız. O halde ne yapıyoruz? Haftaya görüşüyoruz. Beğenin, paylaşın, likelayın. Her yere ulaşalım. Sevgiler, saygılar. 5 abim mi? Dedi abi ya. 5 abim mi var? Tabii 5 tane. Ben 6. abisi. Harika, ne güzel. Ferdi abinin elini öpen herkes, birçok arkadaşımız bunu daha önce de yayınlamıştık. İşleri Ya yoluna Ferdi gidiyor. abinin Siz yaptığınız uğurlu öyle- hakikaten çok Hakikaten öyle bir uğuru vardır. kesinlikle uğurlu olduğuna inanıyorum. Bir de yani Ferdi Tayfur böyle bir dev. O devin içinde çok çocuksu, çok masum. Ben bunu hep söylüyorum. Çok farklı bir ruh olduğu için ben onun uğruna çok inanıyorum. Çok inanıyorum. İnşallah da ölene kadar inanacağım hep. İnşallah başarılı olur be Soner yani. Başka yapacak O bir şey zaman yok bir yani. şey alalım bari. Şarkıyı siz eşlik ederseniz Ferdi abi de arada. Söylemeseniz de yanınıza bulunsanız. Azizlerin yanında Çok iyi olur abi. Gül damlar dudağından susadım verir misin? Ağzınıza sağlık, teşekkürler. Gel Cüneyt de bizim sanatçımız, gel. Şey de gelsin ya. Meltem gel. Meltem de gelsin. Bak yeni bir Meltem. arkadaşımız daha geliyor. Gel. Bu pazar gelini misin? Gül damlar dudağından susadım verir